Arkadaşlar merhaba. Efendim hepiniz hoş geldiniz, merhabalar. Bir klasikleşmiş sunucu tanıtımı mı denir artık buna? Bu biraz daha sohbetli, biraz daha böyle normal bir sunucu tanıtımı yerine mesela normalde sunucu tanıtımı yaparken ne yapıyoruz? Açıyoruz, konuşuyoruz, işte bak şunu yaptık, bunu yaptık. Biraz daha sohbet ederek geçecek bir süreç. Şimdi bu yayında ne olacak? Bu yayında Edix üzerine konuşacağız. Yapılan değişiklikleri anlatacağız. Bu yayın uzun sürmeyecek. Öyle söyleyeyim. Yani tahmini bir yarım saat 5 dakika civarı bir yayın olacak. Yapacaklarımızı anlatacağız. Sohbetimizi edeceğiz. Muhabbetimizi edeceğiz. Ardından sunucu açılışı ile ilgili bilgilendirmeyi yapacağız. Ve hayatımıza devam edeceğiz. Şimdi önce Edix'in ne zaman açılacağından başlayalım. En sona mı bırakalım onu? Nasıl yapalım? En son mu? Şu an söyle. Okey. Çoğunuzun şimdi bir ID alalım. Ulan ID don falan vibe var. Edix bugün açılıyor. Hemen tarihi vereyim. Öyle ileri bilmem neye, ileri tarihlere değil. En baştan söyleyeyim. Banlar açıldı. Edix bugün saat 12'de açılıyor. Öncelikle bununla başlayalım. Bu gece tam saat 00:00'da açmayı planlıyoruz Edix'i. Açıldığında dediğim gibi erken girerseniz düşük ID'leri alırsınız. ID'ler 10.000'lere bilmem nelere gidiyordu. Yardırıyordu biliyorsunuz. O nedenle ona göre hesabınızı, kitabınızı, matematiğinizi yaparsınız. Şimdi neler oldu, neler bitti ondan başlayalım. Öncelikle Edix'in ne olduğunu bilmeyen, arkadaşlar var. Şimdi Ed dünyası büyüyor. Ed dünyasının şu anda 2 adet sunucusu var. Bunun sayısı çok yakın zamanda daha da artacak. Bunun da spoilerını ben bu yayında vermiş olayım sizlere. Detaylarıyla ilgili çok daha ilerleyen günlerde bilgilendirmeyi yapacağız. Ama şimdilik bu şekilde bilmeniz yeterli. Çok yakında yeni bir dünyada bizlerle olacak. Detayları nasıl bir şey olacak, nasıl bir şey yapılacak bunları zaten zamanla anlatacağız. Şu anda konumuz Edix'in açılışıyla ilgili. Edix bir PvP sunucusu. Bu PvP sunucusunun amacı roleplay kısıtlamaları altında olmadan rahat bir şekilde PvP oynanış ve keyif almaya yönelik rahatça PvP'nizi yapabileceğiniz, farmınızı atıp bunu da çok uzun sürelere tutmadan, ki önceden bunlarla ilgili çok hatalar yapıldı, bunlara da değineceğim, eğlencenize bakabileceğiniz keyifli bir sunucu. Şimdi buradan devam edelim. Bu bakım süreci, bu vibe neden geldi? Neden böyle şeyler yaşandı? Öncelikle bunu anlatayım. Bizim bundan önceki Edix'in açık olduğu dönemde çok fazla yaşadığımız bir sorun vardı. Şu anda sunucuyu ana wipe'ını atmadık, gösterirken menüler boş görünmesin diye. O nedenle tutuyoruz. Açıldığı zaman her şey sıfırlanmış olacak. Bu gördüğünüz dataların hiçbirini görmüyor olacaksınız. Biz bu Edix'i düzenlerken ve tasarlarken bazı şeyler zor olsun, bazı şeyler değerli olsun, işte bazı şeyler uğraştırsın, biraz zaman istesin. Bazı şeyler işte ekstra özellikler versin ve buna zaman harcayanlar, buna işte emek verenler diyebilirim. Hiç sevmediğim de bir kelimedir bu arada 5M'de. Daha değerli şeylere sahip olsunlar gibi düşünceler ve değişiklikler yaptık. Ama şimdi çuvaldızı kendiniz bizde de batırmak lazım. Bok gibi oldu. Yani aslında biz orada bir sıçtık, batırdık. Çünkü insanların genel düşüncesi özellikle böyle bir serverda, yani farmı mı atacağız, PvP'yi mi yapacağız, ona mı gideceğiz, öbürünü mü yapacağız? Bunlarla ilgili çok karışıklıklar yaşandı ve bunlar ister istemez insanları yaptığımız şeyden, yaptığımız işten ve ana amacımızdan çok uzaklaştırdı. Bu bir oyuncu olarak hem benim görüşümde hem de sunucunun bir yetkilisi olarak görüşümde. Oyunculardan aldığımız genel geri dönüşler de bu şekilde oldu bu arada. Şimdi buradaki hatalarımızdan aslında dersler çıkardık. Ve buradan çıkardığımız derslerin en başında gelen şu oluyor. Hayır abi, yani bir oyuncu PvP için oynadığı bir sunucuda günlerini, saatlerini farma harcamamalı. Bu bizim yaptığımız en büyük yanlıştı. Bu yanlışın bir önüne geçmek istedik. İkinci yaptığımız en büyük yanlış. Bunu da söyleyeyim. Arabayla gezmiyorum. Koşuyorum. Şöyle yanınızda durayım, size bakayım. İkinci yaptığımız en büyük yanlıştan bahsedeyim. İkinci yaptığımız en büyük yanlış şuydu. Bazı şeyler değerli olsun, bazı şeyler değersiz olsun. İşte eşyalar, ticaret bilmem ne gibi RP unsurlarının aslında yani bir roleplay sunucusunda ön planda olan unsurları bu sunucuda ön planda tutmaya çalıştık. Mesela en basit kısmı bir aile kurmak ve aile olarak oynamaktansa mesela bireysel oyuncu ya da bir polis olarak oynamak ya da oturup bir yerde farm yapmak daha değerli hale geldi sunucuda. Halbuki bir aile kurmanın, aile olarak vs atmanın, ya bütün bunların çok daha ön planda olması lazımken. Bundan dolayı birçok eşyayı kaldırdık. Bu eşyaların en başında şu şekilde. Şimdi bu bireysel oyuncularla ilgili ya da işte bu polis illegal oyunları tarafıyla ilgili çok fazla problem yaşadık.
Bu problemde şu oldu. Aile olmanın bir önemi kalmadı. Adam PD'ye giriyordu, çıkıyordu. 2 etkinliğe gidiyordu, gitmiyordu. Yani full PD illegal ve geri kalanının hiçbir önemi yok gibi bir yere evrildi. En başta bunun önüne geçmeye çalıştık. Şimdi uzun zamandır Edix'e girmeyen oyuncularımız vardır. Aktif Edix'te oynayanlar bu sistemlerin birçoğunu biliyor ama bu ölümsüzlük iksirleri gibi bazı iksirler vardı. Bunların tamamını bir kaldırdık. Bunların tamamının gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bizimkiler de benimle aynı fikirdelerdi. Bunların tamamı kaldırdı. Öz sistemimiz var. Öz sistemimiz hala aynı şekilde devam ediyor. Yani normal içecekler duruyor. %10 hasar arttıran. Fakat bunların sürelerini bayağı uzattık. Yani iç orada o etkinlikten öbür etkinliğe, o etkinlikten öbür etkinliğe rahat rahat gidebil. Bunun dışında Grapple Gun diye saçma sapan bir itemımız vardı. Geleceğim oraya da. Grapple Gun bence dünyanın en saçma şeyiydi. Tepeye şeyi atayım fıt diye çıkabileyim. Adam plan yapmış, o kadar çıkmış. Bilmem ne olmuş. Bu da kaldırıldı tamamen. Silah seviyeleri tamamen kaldırıldı. Silah seviyeleri artık sadece sembolik olarak, yani bir silahı ne kadar süre kullandığınızla ilgili görsel olarak burada duruyor. Silah seviyesinin hiçbir artık ne sekmeye ne verdiği hasara hiçbir etkisi yok. Silahlar çok daha az sekiyor. Yani çok daha rahat silahları kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde ilerliyor. Yani yok onun silah seviyesi 100, benimki bir, sunucuya yeni arkadaşım geldi. Ulan buraya vuruyorum oraya gidiyor mermi gibi saçma sapan durumlar artık yaşanmıyor. Bir de bunların yanı sıra hayvanlar artık sadece kozmetik olarak çalışıyorlar. Bu hayvanlar önceden defans veriyordu. Defans özellikleri veriyordu. Üzerine buff veriyordu. Bu çok OP'ydi. Çok güçlüydü. Yani parayı veren bayağı öne geçebiliyordu. Hayvanlar da artık sadece kozmetik olarak, yani bak tier 4 kaplan bastım, fil bastım diye göstermelik görsel bir hayvana dönüştü. Bunların olmasının en büyük sebebi, yani bu değişiklikleri yapmamızın en büyük sebebi, oyun artık şeye dönmüştü bir noktadan sonra. Yani paran olduğu zaman, para bastığın zaman ya da bir şeyler yaptığın zaman, yani ana ilk yaptığımız pay to skip olacak mantığından çok uzaklaşmıştık. Yani herhangi bir ücret yatırmayan bir oyuncu oynayamaz hale gelebiliyordu. Hem defans buff'ları, hem silah güçlendirmeleri, hem iksiri, bir sürü bilmem nesi. Evet, saçma sapan bir yere evriliyordu. Bu saçma sapan özelliklerin hepsini kaldırdık. Yani şu anda PvP atarken sana etkileyecek bir tane özellik var. O da şu: özünü alıyorsun. O da zaten $1000 $2000 bir şeye satılıyor öz marketinde ve hayatına devam ediyorsun. Bu kadar. Güncellemeler ekstra olarak yazı atılacak mı? Atılabilir ama şimdilik sesli olarak anlatıyoruz. Henüz bir yazı hazırlamadık bununla ilgili ama büyük ihtimalle total bir yazı hazırlarız. Çünkü yayında anlatamayacağım kadar arka planda görünen çok şey değişti. Bunlar dışında Edix'e çok uzun zamandır girmeyenler için birkaç örnek vereceğim. PP oyun modları kısmı eklendi. Son dönemlerde oynayanlar bunları zaten biliyorlar ama bilmeyenler için ben yine de anlatayım. Çünkü ara verip bırakıp ve sonradan gelenler şeydi. Çok fazla vardı. Arena PvP ölüm maçı ve kapışma ekledi. 1v1'de karşılıklı para koyarak tam bir arena mantığı. Gel lan 10.000'le kapışak şeklinde kapışabiliyorsun. Ölüm maçı bir deathmatch. Belli aralıklarda haritalar değişiyor. Giriyorsun. Haritalar içerisinde PP atıyorsun. Yani Revo 1v1 gelecek var. Bir de Arena PvP var. Arena PvP de bayağı keyifli. Arena PvP'nin de mantığı şu: GTA haritasında aynı bir zombi sunucusu gibi istediğin arabayı spawnlayıp, istediğin silahı spawnlayıp open world non-stop her yerde PvP atabiliyorsun. Böyle bir mod. 3 tane harika PvP oyun modu eklendi bunun içerisine. Bunlarla da gündelik yapacak bir şey bulamadığınızda zaman geçirmeniz ve eğlenebilmeniz için böyle sistemler var. Bunlar dışında, PvP oyun modları dışında soygunlar değişti. Normalde bir büyük banka vardı. Büyük banka adaletli değildi. Bir PD çok güçlü oluyordu. Herkes PD'ye geçiyordu. Bir illegal saçma sapan şeyler vardı. Bunu düzenledik. Artık buraya hem denizaltı, hem savaş gemisi, hem büyük banka şeklinde 3 tane soygun eklendi. Bu soygun planı olduğu zaman, herhangi bir soygun olduğu zaman buraya geliyor ve buradan bu şekilde bu menüden erişebiliyorsunuz. Oldukça keyifli soygunlar, oldukça eğlenceli soygunlar. Sadece tek bir banka ve tek bir bankanın interiorında olmak yerine bunu çok daha fazla yere yayabileceğimizi düşündük ve böyle yaptık. Bunun dışında açık artırma sistemi gelmişti en son dönemde. Artık bu sefer açık artırma sistemiyle dümdüz devam edeceğiz. Bir yer satın almak istiyorsanız açık artırma olarak alabiliyorsunuz. Açık artırmaya giriyorsunuz. Buradan aile evleri, bireysel evler, bireysel işletmeler, araç yıkamalardan silah dükkanlarına, ATM'lere, meyve standlarına, aile işletmelerinden silah dükkanlara, ATM'lere alabiliyorsunuz. Bunu zaten yeni oyuncular biliyordu. Fakat hani siz de
uzun zaman önce bıraktıysanız bu özellikleri yeni görüyor olabilirsiniz. Birçok oyuncu var, chatte yeni görenler var. Son zamanlarında Edix'in oynayanlar biliyordur bunları ama ben yine de tekrardan üstünden geçeyim. Pazar sistemi baştan komple değişti. Artık bir markete gidip ya da bir black markete gidip tek tek eşya arama dönemi sona erdi. Sorularınızı cevaplayacağım. Şimdilik sorular sizde kalsın. Sadece oturup dinleyin. Pazar sistemi global bir pazara dönüştü. Bütün marketlerdeki eşyalar ortak olarak buradaki pazara düşüyor. Hangi markete koyduğun herhangi bir önemi yok. Allah'ın unuttuğu yerdeki bir market de olabilir. Bir black market de olabilir. Olduğunuz yerden haritada hangi konumda olursanız olun. ESC pazar menüsünden buradan ihtiyacınız olan eşyayı aratıp direkt satın alıp hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Böylece hem market sahiplerinin sattığı eşyaların değeri daha yüksek hale gelmiş oldu. Hem de oyuncular yok şu markete gideyim onu alayım. Abi bilmem ne lazım oraya dönelim buraya gidelim bunu yapmamız lazımdan kurtulmuş oldular. Bunun dışında bir de üretilebilir şeyler kısmı eklendi. Bunlara daha yenileri de eklenecek bu arada. Üret menüsünde artık işte ana üretimler, kombat, meslek, işte kumaş üretimi, boya üretimi, bilmem ne, ayakkabılar, kıyafetler, kıyafet üretimleri bunlara da çok yenileri gelecek bu arada. Onun da bilgisini vereyim. Bunlar da bu şekilde üretiliyor. Kıyafetleri elde etmek, güzel kıyafetler sahibi olmak çok daha kolay olacak önceki sezonlara göre. Önceki sezonlarda yaptığımız o kıt kanaat kıyafet paketinin etinden sütünden yararlanmama sistemimizi kullanacağız. Yani şu an aslında bu sezondaki en büyük amacımız daha az fun, daha az bir şeylere mücadele, çok daha fazla eğlence. Ana mottomuz tamamen bunun üzerine gitti. Profil sekmesinde birkaç değişiklik yapıldı. Yani normalde o skill'lerinizi görme, işte zırh bastıkça zırh basma süresinin azalması, işte silah istatistiklerini buradan görme ve daha buraya eklenecek başka özellikler de var. Onlarla birlikte kendinizi de görebiliyor, takip edebiliyorsunuz. Ama bunun dışında en büyük değişiklikleri aileler tarafında yaptık. Şimdi aileler tarafını şu şekilde yaptık abi. Aileler tarafı bizim için aslında en önemli şeydi. Yani bu sunucunun ailelerin var olduğu, ailelerin kurulduğu ve ailelerin birbirleriyle kapıştığı, mücadele ettiği ve kiminki daha büyük yarışı yaptığı bir sisteme aslında çevirmek istiyorduk. Fakat şu an aileler öyle çalışmıyordu. Raid mantığı düzgün işlemiyordu. Aile savaşı böyle 24 saat yani çiftlikte böyle iki bitki sulayayım diyorsun, pat vuruluyorsun, şehirde duramıyorsun. Saçma sapan bir şeye evriliyordu. Aile savaşı sistemini şöyle bir şeye evirdik. Yanlış anlatmamak için ben de hemen notlarımı açacağım. Aile savaşı şöyle bir şeye evrildi. Şimdi öncelikle bir aileye savaş teklifinde bulunuyorsunuz. Aile savaşı kabul edildiği anda savaş başlamıyor. Bu çok önemli. Aile savaşı teklifi yaparken aile savaşını saati ve tarihiyle gönderiyorsunuz. Örneğin diyorsunuz ki bugün 27'si saat 10 ya. Diyorsun ki güzel kardeşim 29'u akşam 9'da gel. Gönderiyorsun. Karşı taraf bunu kabul ettiği zaman iki tarafta ana sunucudan bağımsız instance mantığı var ya, nasıl soygunlara girdiğinizde sunucudaki diğer oyuncuları göremiyorsunuz. Aynı o şekilde savaş başladığı zaman şu şekilde çalışıyor. Sen bir ailesin, A ailesisin, ben Zeo ailesiyim. Karşımda da Tigi ailesi var. Biz savaş saati geldiği zaman ayrı ayrı yerlere ışınlanıyoruz. Işınlandığımız yerde başka bir sunucudayız gibi düşünün. Başka bir evrendeyiz. Diğer oyuncular bizi göremiyor. Biz diğer oyuncuları göremiyoruz. Burada araç menümüz mevcut. Oradan kendimize araçlarımızı alıyoruz. Karşı aile de aynı şekilde araçlarını alıyor. 1 saat süremiz var. Aynen farklı bir dimension'a geçiyoruz. Farklı bir boyuta geçiyoruz. 1 saat süremiz var. 1 saat boyunca bütün harita açık. İster bir yerde anlaşıp çarpışın, ister birbirinizi arayın helikopterlerinizle. Son hayatta kalan aile kazanıyor. Eğer 1 saatin sonunda ailede bir sürü kişi ayakta. Yani bir taraftan 5 ayakta, bir taraftan 6 ayakta. Hala savaş bitmedi. Birileri saklanıyor. 1 saatin sonunda bir alan ortaya çıkıyor. Alan küçülmeye başlanıyor. Alan küçüldüğünde dışarıda kalan oyuncu ölüyor. Ve aile savaşı böyle sona eriyor. Yani artık böyle 12 saat 24 saat süren saçma sapan aile savaşları yok, çok daha mantıklı, çok daha güzel işleyen, çok daha iki ailenin birbiriyle eşit bir şekilde kapıştığı çok daha keyifli aile savaşları var. Bunlar dışında otobandaki rezon artık çok daha geniş. Yani otoyolda pusular normalde daracık bir yerde yapılıyordu. Adam sağdan soldan bir yerlerden fırlayıp safe zone'a atabiliyordu, kendini kaçabiliyordu. Artık buradan kaçamıyor ve bu şekilde kurtulamıyor. Red zone'lar otoyolların çok daha geniş bir kısmını kapsıyor. Bunlar dışında ana sistemlere değinmeye çalışıyorum mümkün olduğu kadar. Araçların PvP'ye etkisinde çok garip durumlar vardı. Şimdi neydi bu? Onu anlatayım hemen. Abi araba silahtan hiçbir şekilde hasar almıyor. Hileler için bir şeyler yapıldı. Hile sistemimiz güzel çalışıyor. Umarım, inanıyoruz buna. Bir problem yaşamayacağımızı düşünüyorum. Pure mod olmayacak. Kendi grafik paketinizi kullanabiliyor ve kurabiliyor olacaksınız. Bilginiz olsun. Anti hile sistemimiz gelişti. Düzgün bir şekilde çalışıyor.
düzgün bir şekilde kayıt alıyor. Bir problem yaşamayacağımıza inanıyorum. İlla ki hilelere denk geleceğiz bu arada. Bunun çözümü yok. Anti hileler geliştiriyor. Adamlar hilesini geliştiriyor. Bunları permalayarak hayatımıza devam edeceğiz. Şimdi araçların PvP'ye etkisi konusuna gelelim. Araçların PvP'ye etkisi bence çok önemli. Bence şahsi görüşüm. Ama arabaların full immun olması Tigi'nin grafik script'te de duruyor bu arada. İsterseniz bunu da kullanabilirsiniz. Ben de tabii ki NV olduğu için saçma sapan görünecek ama gayet düzgün çalışıyor. Şimdi arabalar bozulmuyordu ve oyuncular immun arabalarla, yani hasar almayan arabalarla, mesela bir polis illegal rolüne girdiğiniz zaman ya da bir adamı otoyolda vurmaya çalıştığınız zaman, arabası az mermi yiyen ve çok etkilenmeyen bir arabaysa herif dokunulmaz gibi gitmeye devam ediyordu. Arabalar silahlarla artık bozulabiliyor. Fakat arabayla bir yerden uçtuğunuz zaman, fırladığınız zaman arabadan artık öyle saçma sapan ölmüyorsunuz. Yani dur lan gidek 2 dakika bir market soyak dedin. Zınk diye önüne biri çıktı ki oluyor. Öldün. Ya saçma sapan uğraşıyorsun olsa böyle şeylerle artık zaman ayırmanıza ya da canınızı sıkmanıza gerek kalmıyor. Bir sürü hata düzeltmesi yaptık. Bunların hepsini ana notlarını güncellemeler kısmında duyuracağız. Ana düzeltmelerin başına en önemlisi bence bu işletmelerin kirasını ödemek için oyunda kalma süresi relog attığınızda ya da crash yediğinizde sıfırlanıyordu. Bence iğrenç bir olay bu arada. Yani düşünsene 2,5 saat oyunda duruyorsun. Yarım saat kalmış. İşletmeni yenileyeceksin. Crash yiyorsun. Gitti. 3 saat daha oyunda durmak zorundasın. Berbat bir olaydı. Bu artık bu şekilde çalışmıyor. Girdiğin saat çıktığın saate bakıyor. Relog atsan bile oyundan çıksan bile o gün toplama olduğun saatlere bakıyor gibi bir sürü hata düzeltmeleri var. Bunun dışında No Water No Bush bu tarz güncellemeler kullanılır kullanılmazla ilgili detaylı bilgileri zaten paylaşacağız. Bunun dışında bir de ekstradan bahsetmek istediğim, atlamamak istediğim bir turnuva olayımız var. Bunu da tekrardan sizlere hatırlatayım. Burada hazır kalabalıkken hemen onun da görselini şöyle önüme alıyorum ana duyurulardan. Aynen öyle abi. Bir PvP turnuvamız var. Bu PvP turnuvasında kazanan taraf ödülünü kendi belirliyor. İster bunu nakit para olarak alabilir, ister oyun içerisinde şey olarak alabilir, coin olarak alabilir. Bir aile bir de bireysel turnuvamız olacak. Aile turnuvamız birinci olan aileye 2500 Türk lirası, ikinci olan aileye 5000 Türk lirası, üçüncü olan aileye 2500 Türk lirası. Veya isterse Etcoin şeklinde bunu serverda da verebiliyoruz. Bu şekilde alıyor. Nakit seçerlerse kesinti olacak mı? Hayır. Burada yazanı alıyoruz. Bireysel turnuvada da birinci olan oyuncuya 2000 TL, 1000 Türk Lirası. İkinci olan oyuncuya 2000 Etcoin, üçüncü olan oyuncuya 1000 Etcoin'lik bir turnuvamız var. Bu turnuvaya katılmak istiyorsanız, eğer LSPD tarafı her şey çok düzenlendi. Ben bunları tek tek anlatmaya kalkarsam bu yayını bitiremeyeceğiz. O yüzden ben bu yayında birazcık daha neden bu wipe atıldı ve sunucu ne zaman açılacak bunlardan bahsetmek istedim. Bunu bir sunucu tanıtımı gibi düşünmeyin. Yani bu bir sunucu tanıtımı değil aslında. Biz bu sunucuyu zaten açtık, tanıttık. Fakat çok fazla bilmeyen var. Bununla ilgili bir tanıtım videosu hazırlayacağız. Çünkü bir sürü sistemi eskiden oynamış oyuncular şu anda bilmiyor, tanımıyor. Başvuru formları ve benzer konulara ulaşmak için Discord üzerinden şöyle göstereyim. Ana duyurularda buradan gelen Discord linkinden discord.gg edv adresinden hem bireysel turnuva hakkında detayları öğrenebilirsiniz hem de formlara giderek başvurunuzu yapabilirsiniz. Geç kalmayın. Çünkü güzel, hızlı bir şekilde bu turnuvayı yapıp halletmek istiyoruz. LSP'de ne gelse gösterebilir miyim? Abi tek tek herkesin istediğine bakmaya kalkarsak burada ayvayı yeriz. Boost'u mantıklı bir hale getirdik mi? Getirdik. Yeşil ot bitki tohumlarının büyüme süreleri kısaldı. Bitkiler artık çok daha hızlı yapılıyor. Seriden. Aile savaşlarına ne kazanıyor? Bunların hepsini oyunda öğreneceksiniz. Düşen arkadaşını kaldırma mantığı yok. Hayır. Ölünce düşme mantığı normalde sunucuda var. Kaldırabiliyorsun. Aile savaşında yok bu. Sunucu ilk açıldığında direkt donate atılabilecek mi? Şimdi onu söyleyeyim. İlk başta millet kasaları açarak gidip de anasını ağlatmasın, bütün işletmeleri çatır almasın diye ilk bir hafta boyunca araba kasalarının tümü inaktif. Tamamı inaktif. Yani en başta parayı vereyim, arabayı alayım, oradan akayım, yürüyeyim yapamıyorsun. En başta sadece kendine satılık araçlardan bir araba alabiliyorsun ya da kıyafet alabiliyorsun. Bu kadar. Kasalar ilk bir hafta boyunca inaktif olacak ki işletmeler adaletli ve eşit bir şekilde dağılsın. Ya çok fazla değişen var göstermediğim. Yani hani bunların arasında belki geçerken görmüşsünüzdür. Yani garaj script'i bile A'dan Z'ye komple değişti. Bir sürü değişen şey var ama bunların hepsini şimdi tek tek anlatmaya kalkarsak ayvayı yeriz. Garaj script tamamen değişti. Çok bambaşka bir garaj script'i bekliyor sizi şu anda. Battle Pass aktif olacak. Sunucu açıldığında Battle Pass ödülleri, verilen araçlar, paralar bilmem neler her şey düzenlendi. Bir sürü şey değişti özetle. Farm'a öncelik yok ama millet nasıl para kazanacak? Aile sunucuda her şeyden daha fazla para kazandırıyor şu anda. Aile ve aile etkinlikleri. Bu arada etkinliklerin de sayısını azalttık. Bu etkinliklerin sayısını azaltmamızın en büyük sebebi bir ona bir öbürüne bir diğerine bir bilmem nesine sürekli bunlara koşmak zorunda kalıyordu oyuncular. Bu yüzden bunlara koşmasını engellemek için aile etkinliklerinin sayısını azalttık, verdiği ödülleri çok daha arttırdık. Zırh Plus, Bandaj Plus duruyor. Fakat elde etmesi yöntemleri çok daha farklı oldu. Eskisi gibi böyle oradan onu alayım, oradan o parşömeni alayım, oradan o bilmem ne alayım, büyü okuyayım falan.
Öyle şeyler yok. Girdiğiniz zaman çok daha güzel ve düzgün çalışan bir sistem göreceksiniz. Ve Zırhla Bandaj Plus eskisi kadar OP değiller. Eskiden çok OP'ydi. Şu an o kadar OP değiller. Günlük ödül ne oldu mesela? Bir gün girmeyince sıfırlanacak mı? Yani günlük ödül. 16 günde bu kadar bir şey oldu. Abi çoğunu anlatamıyorum şu anda. Yani yazdık, tek tek ayırdık, arabaları, şunları, bunları, milyon tane şey düzenledik. Bunların hepsini girdiğinizde göreceksiniz zaten. Aa, bu da değişmiş, bu da değişmiş, bu da değişmiş, bu da bilmem ne olmuş, bu da bilmem ne olmuş. O şekilde bakabilirsiniz. Envanter renklerinin olmayışı da 5M ayarlarınızdan kaynaklanıyor Ayberk. Ben sunucunun kalan düzenlemeleriyle ilgilenmeye gidiyorum. Güncellemelere de değişen tüm her şey yazılacak. Bilginiz olsun. Son olarak PD'ye bakalım. Oturun lan piller aşağı. Kendiniz oyuna girdiğinizde bakarsınız. Ücretli mi? Edix mi? Hayır, tamamen ücretsiz. Edix ücretsiz. Edix'e hiçbir ücret yok. Tamamen ücretsiz olarak oynayabiliyorsunuz. Ve içerisindeki paid unsurları inanılmaz fazla da azalt. Teşekkür ediyorum abi dinlediğiniz için. Benden şimdilik bu kadar. Sizleri öpüyorum. Eğer perma almak istiyorsanız şu şekilde Discord üzerinden kendinize Edix Whitelist permi alabilirsiniz. Ve bu aldığınız permle sunucuya giriş yapabilirsiniz. Discord'umuza gelip bütün bilgileri oradan edinebilirsiniz. Discord.gg/edv Discord'umuz. Ne olsunlar?